Merhaba bebeğim. Ben de 2008-7 geldi burada. Aslında 11 yıl buradayım, yaşıyorum. Geldim burada çok genç. Hatırlıyorum 24 yaşında geldim burada. Ee, 24, 25, 24-25 geldi. Çok genç, çok küçük geldi Türkiye. Çok küçük değil aslında. Yeni mezun oldum. Aslında benim ismim Lorenzo. Lorenzo. Kısa Enzo kullanıyorum. Benim tam doğum günü İtalya'dım. Lorenzo babam pilotu. Jumbo başkanı. Kongo Jumbo eskide pilotu ve annem hostesi. Aynı uçak çalışıyordu. Ve politik olayı sabotaj yaptı uçakta ve düştü ve aynı anda annem ve babam kaybettim. Sonra annem beni büyüttü. Sonra tekrar İtalya döndüm. Sonra Fransa psikoloji yüksek lisans yaptı. Ve bittiği zamanda karar verdim kendimi. Kongo'ya dönmeye gerekiyordu. Benim tezi yazmak gerekiyordu. Türkiye nasıl geldim? Ben de o gördüğü şeyler açıyordum. Ve çok kalbim kırdı. Çok iyiydi. Aynı anda lider olduğum için memlekette müziği ve politik ve krallık bir tane köylük var. Ve çok şeyler vardı, onu anlatmak gerekmiyordu. O şeyler gördüm. Ben de şaşırdım. Fransa'dan geldi. Nasıl başkenti bilmiyorlar böyle öyle. Ona karar verdim. Dedim senin sesi tüm dünya çıkartacağım. Ve memlekete döndüm. Ve sesi çıkart, başkenti döndüm ve sesi çıkartma bakayım. Medyalar böyle, bak böyle doğu size burada dans ediyorsun, yemek yiyorsun böyle. Ama bak böyle ne oluyorlar böyle. Ve devlet, bu kim o? Neden geldi? Bunun babası böyle öğrendiler böyle ve politiklerin bir şey vardı. Dedim ya ona susmak gerekiyordu. Ve bir şarkı yaptı. Sadece böyle şarkı bir tane kanal televizyon çıktı. Çünkü çok seçim vardı ve kazanmadan kişi kazandı ve siyah kuzular çıkartıyor ve siviller oldular. Ben de kızdım bir gün önce de o problem olayla benim stüdyo ya hep stüdyo görüyor musun burada? Ben de stüdyo ama orada başka yere büyük stüdyo vardı. Yangın oldu stüdyo. Polisler gittiler benim stüdyo yandılar. Kızdım. Sonra gitar almadı bir tane kanal gittim şarkı söylemek için Vahşi Asker. Ve o şarkı çıkartmadım. Sadece canlı şarkı yazdım ve canlı çaldı. Ve çıkarken stüdyolar beni tutuklandı. Hemen mahkemeye götürdüler bana. Ve hakim beni bekliyordu mahkeme. Şaşırdım yani beni bekliyordu. Ve 10 sene verdiler bana. Mesela şu Türkiye ilk CD bir Afrikalı yaptı, illegal ve satıyordu. Şu, ben de yaptım. Bu en önemli bir şey bu. En çok müzik kazandım. Aynı anda film, Quick Midye'ler var içinde. Sonra diziler, Kayıp Şehir falan, Kayıp Şehir bir dizi vardı ve çok diziler yani ve filmler yani oynandı. Sonra yıla böyle başladı. Müziğe de bana götürdü burada. Ve sesimle sonra bir tane film yaptım. Belgesel yaptım. Mülteci işte buradayım. Anlattım dünyaya ve çok sinemalar ve Elif Tibet birlikte çalıştık. 3 sene o belgesel dünya gezdi. Ve sonra şu ödülü kazandı. Dünya Barış ödülü. Ve kitabı yazdım. Makaku mesela bir tane set yaptık. Çocuklar masal kitaplar yazdım. Ve büyük kitaplar yazdığım için benim anneannem ve köyde ona çıkartıyoruz ve çok şeyler
çok şeyler yaptım yani. Sonra düşündüm ki ailem çok ihtiyacım vardı. Ve çok her gün beni arıyorlar. Bir kişi arıyor, oluyor. Seni cenaze yapmak para yok, böyle çok problem var biz Afrika'da. Ve hep beni arıyorlar. Her gün beni arıyorlar. Aile diyorsa benim mesela dayı, onun çocuklar benim aile. İyi beş tüm dayılarını benim çocuk, benim kardeşlerim. Bize böyle bizim babam ve yok benim dayılar diyorum ki amcanın çocuklar hepsi benim. Benim kardeşlerim. Bu bilmiyorum bazıları bir şey veriyorlar tanımıyordum ve görmedim. Çünkü küçük olursa bugün duyarsa söyleyeceklerini bir tane Enzo var böyle senin kardeşler böyle. Bu oluyorlar bize. Hep sahile geliyorum ve çünkü deniz seviyorum ve burada çok çünkü eskiden Cangil oturdum 5 sene. Cangil çok kalabalık biliyor musun? Hep sokakta çıkıyorum hemen cadde herkese böyle ama burada böyle kadar değil yani çok yeşil yerler var. Burada çok seviyorum çünkü diyorum ki İnsanlar çünkü benim akrabalar, ablam, kuzenlerim çok Fransa'da yaşıyor. Herkes bana soruyorlar neden Türkiye? Ben dedim ki neden Türkiye yaşıyorsun? Ben dedim ki hayatta bir yere yoktu. Anladın? Sadece bir güneş paylaşıyoruz. Benim için zenginlik ve fakirlik sadece bir inanç. İnsanlar diyor ki para sevmiyor. Para sevmiyor, ben de fakir ama para kazanmak için çok kötü bir şey değil aslında. Mesela pandemi öncede ben de müzik dersi veriyorduk ve hangi Suriyeli Talabaşı'da öğretmek için böyle için. Çünkü çok bir hayat sadece benim değildi. İnsana paylaşmak, vakit paylaşmak bu inanıyorum. Ve bana dedim ki burada yaşıyorlar, nefes var burada, hepsi vardı. Ve kendimi çizdi ne istediğimi yani. O yolu beni kendimi çizdi. O zaman her zaman da teşekkürler ediyorum Türkiye. Çünkü benim hayatı kutladı. Çok aslında çok kötü zamanda geçti. Ama o kötü tarafa sadece görmüyor. Anladın? Hayat sadece kötü değildi. Anladın? Sadece kötü güzel tarafa değil. Ama kötü de var, çok var. Ama o boş ver, çok boş ver yani. Önemli olan iyiyim ve çok arkadaşı, çok kardeşlerim kazandım Türkiye. Ve ailem, bir tane ailem var, isim Şeker aile. Ve bu. Sen gezginsin, evin yoksa hey evin sana ne bana ne sana ne bana ne na 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 benim sana borcum yok senin bana borcun yok benim yolum daha çok senin yolun bile yok. Araba yoksa sen gezginsin, evin yoksa hey evin sana ne bana ne sana ne bana ne benim sana borcum yok
Senin bana borcun yok. Benim yolum daha çok. Senin yolun bile yok. Na 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 na.